Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tohum ekim şekli ve zamanı ile ilgili bilgiler paylaşacağım. Tohumların bazıları bahçeye direkt ekilebildiği gibi bazıları önceden çimlendirilip fide haline getirilip bahçeye ekilmesi daha uygun olabiliyor. Her iki durumda da tohumları ekmeden en az bir gün önceden ılık suda bekletmek gerekir. Çünkü ılık suda bekletmek tohumun yavaş yavaş çimlenmesi ya da tohumun uyanması anlamına gelir. Normalde tohumları direkt bahçeye ektiğimiz durumda tohumun çimlenmesi için belirli sıcaklık ve nem şartlarının yerine gelmesi gerekir. Dolayısıyla bu şartları siz dışarıda ılık bir ortamda sağladığınızda tohum uyanmaya başlar. Dolayısıyla sonradan toprağa koyduğunuzda da daha rahat bir şekilde çimlenme başlar. Ayrıca tohumlar böcekler ve karıncalar için çok cazip bir yiyecektir. Eğer tohumları en az bir gün önceden ılık suda bekletirseniz tohum uyanmaya başladığında içindeki kimyasal yapısı değişmeye başlar ve artık böcekler için cazip olmaktan çıkar ve artık böceklerin taşıyacağı bir yiyecek olmaktan da çıkmış olur. Dolayısıyla tohumların çimlenme oranı daha yüksek olur. Bazen ekim yaptıktan sonra görebilirsiniz. Hele ki o bölgede karınca varsa tohumlarınızın hepsini taşıyabilir. Benim bahçeye çim ekmem gerçekten çok zor oldu. Çünkü 3 koloni karınca vardı ve bütün tohumları durmadan taşıdılar. Dolayısıyla bu anlamda da zorlanabilirsiniz. Ispanak tohumlarım da ıslatmadan ektiğimde yerlerinden kaybolup gitmişlerdi. Dolayısıyla suda bekletmek önemli bir nokta. Genel kural olarak da tohumlar eninin 3 katı kadar derinliğe ekilir. Mesela domates, biber, patlıcan gibi küçük tohumlar 3-4 milimetre derinliğe ekilmesi uygun. Yani önceden koyduğunuz tohumu koyduktan sonra üzerine birazcık toprak atmanız durumunda bunu sağlayabilirsiniz. Fasulye ya da kabak gibi biraz daha iri tohumlu bitkilerde 3-4 santimetre gibi derine ekilerek ekim yapılır. Bazı bitkiler fide yapılarak, bazıları da direkt toprağa ekim yapılarak ekilmesi daha uygundur. Nedir bunlar? Karpuz, kavun, salatalık, kabak türleri tohum halinde de ekilebilir. Fidesi dışarıda da yapılabilir. Bunların ikisi de uygun. Ancak bu tarz bitkileri önceden küçük saksıda ve viyollerde yaptığınızda bahçedeki nihai yerine sonradan diktiğinizde çok daha iyi netice verir ve erkencilik sağlar. Dolayısıyla önceden fide hazırlamak, eğer ki suni şartlar altında yapıyorsanız, yani bir ev ortamında falan, indirmeyi daha önceden yapabileceğiniz için sonrasında da bitkinin çok rahat bir şekilde tam zamanında bahçeye ekimini sağlayabilirsiniz. Diğer türlü direkt bahçede yetiştirmek için toprak sıcaklığının ve nemin belli bir noktaya gelmesi gerek. Bunu beklemeniz gerekir. Ben de burada tablolar olarak paylaşıyorum hangi bitki ne zaman ne kadar derine ekilir ve sıcaklığın ne olması gerekir gibi. Mutlaka bahçenizde bir termometre bulundurun ve toprak sıcaklığını ölçerek ekim yapın. Eğer ki fideleri kendiniz çimlendirmiyorsanız ayrı bir ortamda. Ama zaten kendiniz çimlendiriyorsanız da öncesinden ekip belli bir boyuta getirip sonrasında bahçedeki yerine şaşırtacağınız için işe daha erken başlamış olursunuz. Daha erken ürün almaya başlamış olursunuz. Domates, biber ve patlıcanın direkt tohum olarak bahçeye ekilmesi pek pratik değildir. Bu sebzeler önce fide yapılır ve bir ya da 2 kere şaşırttığınızda daha erken meyve verir ve daha kuvvetli olurlar. Ben önce tohumlarımı biyobozunur viyollere ekiyorum. 8-10 santim boyuna geldikten sonra da birazcık büyük saksılara alıyorum ve her yeri değiştiğinde şunu görüyorum. Sanki bitki elektrik almış gibi bir canlanıyor ve hızlı bir büyüme periyoduna giriyor. Eğer sabit bir yerde durursa büyüme de yavaş oluyor. Nedenini anlamış değilim açıkçası. Kereviz, lahana, karnabahar, marul ve pırasa gibi sebzelerin de fide olarak yapılıp sonrasından yerine konulması daha uygun. Peki direkt ekilecek olanlar nedir? Yani direkt toprağa ekilecek olanlar: mısır, fasulye, bakla, bezelye, bamya, börülce, soğan, sarımsak, patates gibi sebzeler direkt yerlerine ekilebilir. Bu bitkilerin dış ortama ekilebilmeleri için de toprak sıcaklığının en az 15-18 derecelerde olması gerekir. Ortam sıcaklığının da 20 derecelerde olması uygun olur. Gördüğünüz gibi ekim ve çimlenme şartlarını buradaki tablolarda belirttim. Bu tablolar genelde Marmara bölgesi gibi düşünebilirsiniz ama tabii ki siz ortam sıcaklığını ve nemini ölçerseniz, toprağın nemini ölçerseniz bu başlangıç için iyi olur. Ayrıca havuç, ıspanak, turp,
pazı gibi tohumlar tek tek sıra üzerine ekilir. Roka, semizotu, maydanoz, dereotu gibi tohumlar serpme olarak ekilir ve küçük bir tırmıkla karıştırılır. Bu tohumların miktarını aslında deneyimleyerek bulursunuz ama çok yoğun tohum atmamak gerek. Ben bunun birkaç deneyimini yaşadım. Özellikle maydanoz ve rokada çok küçük alana çok fazla tohum attığımda bitkiler çok sıkışık bir ortamda büyümeye başladılar. Kavun, karpuz, salatalık ve kabak türlerinde dediğim gibi ayrıyeten fide yaparsanız daha erkenci olur. Evet arkadaşlar, tohumların ekim şekli ve zamanı ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bunun dışında fide toprağı hazırlama, fide çimlendirildikten sonra ve yetiştirilirken yaşayacağınız problemler ve bu problemlerin dışında ayrıyeten fide yetiştirme noktasındaki ipuçları ile ilgili de ayrı videolar çekeceğim. Dolayısıyla bu video setini seyrettiğinizde tamamen bilgi sahibi olabilirsiniz.